Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda çok lezzetli bir tarifle sizlerle beraberim. Kabın içerisine 6 su bardağı unu eklemiştim. Üzerine 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Yaklaşık 2,5 su bardağı suyu hamuru yoğurmak için ilave ediyorum. Su miktarı unun kalitesine göre farklılık gösterebilir. Kontrollü bir şekilde suyu eklemenizi öneririm hamuru yoğururken. Hamuru yoğurdum. İstediğim kıvama geldi hamur. Bu aşamada iç malzemesini hazırlayacağım. Hamuru üstünü kapatıp dinlenmeye alacağım. İç malzemesini hazırlarken. Üzerine bir streç film kapatıp üzeri kurumasın diye hamuru dinlenmeye bırakıyorum. Hamurun iç malzemesi için 2 tane domates kullandım. Dış kabuklarını soyduğum domatesin baş kısmındaki bu bölümünü de alıyorum. İnce bir şekilde domatesi doğrayacağım. Domatesli güzel bir iç harç hazırlayacağım. Çok lezzetli oluyor bu iç harç, hamura çok yakışıyor. Bu güzel lezzeti sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Domatesi doğradım. Biraz daha inceltiyorum. Domatesi incelttikten sonra bir kabın içerisine alıyorum. Hazırladığım iç harç ezme ile çoban salata arası bir iç harç olacak. Büyük boy bir tane soğanı ince şekilde doğruyorum. İç harcın içerisine ekleyeceğim. Yine domatesi doğradığım gibi soğanı da aynı şekilde inceltiyorum. Yarım demet maydanoz kullandım tarif için. Maydanozu da aynı şekilde soğanın içerisine katarak hem soğanı biraz daha inceltmiş oluyorum bu şekilde hem de maydanozu daha ince doğramış oluyorum. Maydanozu, soğanı da domatesin üzerine ilave ettim. İçerisine 1 çay kaşığı kadar karabiber, 2 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz ilavesi yaptım. Hazırladığım domatesli karışımı bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Karıştırdığım malzemenin içerisine yarım yemek kaşığı biber salçası ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Malum kış ayında olduğumuz için domateslerin rengi biraz açık. Gerçi yazın da aynıydı. Bu sebepten içerisine biraz biber salçası ilave ettim. Rengini biraz daha koyutmak için. Hamuru bekletmiştim. İç harcı hazırladım. Hamuru bezelere ayıracağım biraz yoğurduktan sonra. Hamuru bezelere ayırıyorum. Yaklaşık 6 su bardağı undan 7 tane beze çıkıyor. Gözleme hazırlayacağım için hemen hemen bezelerin hepsi aynı boyutta hazırladım. Tekrardan üzerini kapatıyorum. Bezeler kurumasın diye tek tek açacağım için kenarda üzeri kuruyabilir bezelerin. İlk hamuru açmaya başladım. Bir gözleme hamuru açacağım. Sizleri çok da yormamak adına 2 tane hamuru açıp göstereceğim. Diğer hamurların sadece pişirme bölümünü göstereceğim. Hamuru bir oklavayla büyütüyorum.
Domatesli gözleme hiç hazırladınız mı bilmiyorum ama sadece söyleyeceğim. Hazırlamanız gereken lezzetlerden birisi, çok lezzetli oluyor. İlk hamuru açtım, hazırladım. Hazırlamış olduğum iç harcı çok fazla olmayacak şekilde kaşıkla dağıtıyorum. Hamurun içerisine ekliyorum. Çok fazla eklerseniz hamurunuz çiğ kalabilir. İstediğiniz gibi pişmeyebilir. Bu sebepten yeterli miktarda eklemeniz kafidir. 1,5 yemek kaşığı kadar ekledim. İyice hamurun içerisine dağıttım. Hamurun ağzını kapattım, kenara aldım. İkinci hamuru açıp hazırlayacağım. Gayet yapımı kolay. Sadece hamur açmayı bilmek yeterli. Eğer ki bilmiyorsanız bezeleri daha küçük alıp oklavayla ya da merdane ile büyüterek küçük küçük gözlemeler yapabilirsiniz. Çok büyük açmaya da gerek yok. Söylediğim gibi bezeleri daha ufak tutarak istediğiniz boyutta merdane ile büyütebilirsiniz hamurlarınızı. Eğer ki açmayı bilmiyorsanız. İkinci hamuru da açıyorum. İstediğim büyüklüğe hemen hemen geldi hamur. Hamurun içerisine tekrardan domatesli iç harçtan ekliyorum. Elimle dağıtıyorum. Biraz da beyaz peynir, sert yağlı beyaz peynir ekledim. Hem dolapta kalmış ufak parça peynirlerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim biraz dolabımda kalmış peynirim vardı. Bu şekilde değerlendirmek istedim. Dilerseniz sade domatesli, dilerseniz peynirli de hazırlayıp zevkle tüketebilirsiniz. İsterseniz kaşar, isterseniz tulum, dilediğiniz peyniri ilave edebilirsiniz. Sade domatesli de çok şahane oluyor. İlk hazırladığım gözleme hamurunu tava içerisine aldım. İkinci hamuru da içerisine ekliyorum. Hamurları çevirerek orta ateşte pişireceğim. Gayet yapımı kolay, pratik. Dilerseniz akşam yemeğinizin yanında, dilerseniz gün içerisinde yanında bir çayla şahane bir ikili oluyor. İlk gözlemeyi çevirdim. Diğer gözlemeyi de çeviriyorum. Tava içerisinde her tarafı eşit olsun diye çevirerek pişireceğim. Üzerine tereyağı ilave ediyorum sizlere göstermek için. Genelde ben gözlemeleri çıkarttıktan sonra yağlıyorum. O bölümü uzun tutmamak için tava içerisinde yağlayıp göstermek istedim. Tüm gözlemeleri aynı şekilde ocaktan aldığımda yağlayacağım. Sizlere bu bölümü bu şekilde göstermek istedim. Gözlemeleri bol tereyağıyla yağladım. Her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürdüm. İçi domatesli, dışı tereyağlı. Lezzetini de siz düşünün artık nasıl olabileceğini.
Tereyağını her tarafına gelecek şekilde dağıttım. Gözlemeler pişti. Çıkmaya hazır. Hazırladığım gözlemeleri kenar kısımlarını da çiğ kalmasın diye pişirdim ve ilk gözlemeleri çıkarttım. Diğer gözlemeleri de aynı şekilde tava içerisine aldım. Ters düz ederek gözlemeleri pişirmeye devam ediyorum. Gözlemenin birçok çeşidi var. Peynirli, benim hazırladığım gibi domatesli peynirli, ıspanaklı, kıymalı, patlıcanlı da çok güzel oluyor. Dilediğiniz iç harçla hazırladığım bu gözlemeyi yapabilirsiniz. Ben bugün domatesli ve domatesli peynirli tercih ettim. Sizlere de sunmak istedim hazırladığım bu lezzeti. Her tarafı eşit olsun diye sürekli gördüğünüz gibi çevirerek pişiriyorum. İçindeki domates olduğu için biraz da salata gibi sulu olduğu için sürekli çeviriyorum. Çiğ kalmasın kenar kısımları diye. Son gözlemeyi de pişirdim ve gözlemeleri servise alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere nacizane dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Lezzeti benden garanti tarifi. Umarım hazırladığınızda severek tüketirsiniz. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum. Lokum gibi yumuşacık bir tarif oldu.